Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Contour Software'den Sera Durgun Çalışkan, Customer Success Manager olarak görev alıyorum. Bugün bizlere KKB'den proje yöneticisi Betül Hanım hoş sohbetimizde davetimizi kabul ettiği için öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Merhabalar herkese. Çok sağ olun. Bugün stratejik portföy planlama ürünümüz olan Engine ürünümüzün aslında KKB'de planlamanın nasıl teknolojiye dönüştüğünü bir başarı hikayesi olarak sorularla beraber aslında ufak bir sohbet gerçekleştireceğiz sizlerle. Ben ilk sorumu aslında Betül Hanım'a yönlendirmek istiyorum. Yıllık master plan süreci KKB için çok kritik ve önemli bir noktada. Engine bu konuda sizlere nasıl kolaylıklar sağladı? İlk önce sizlerden onları dinleyebiliriz. KKB'de master plan sürecine biz şu şekilde bakıyoruz. Bizim elimize gelen bütün projeleri almak değil, bir yandan da KKB'de bulunduğumuz konum kurumsal proje yönetim ofisi konumunda olduğu için hem iş birimi tarafında ilerleyen ürünlerle alakalı projelerimize yer veriyoruz. Hem de aynı zamanda EPMO tarafında stratejik öncelikli hedeflerimizi gerçekleştirmek adına projelerde gerçekleştiriyoruz. Ve bu doğrultuda Engine'in bize sağladığı en büyük fayda hem stratejik tarafta hem de operasyonel tarafta hem de aynı zamanda ürün hedeflerimizi geliştirdiğimiz taraflarda bize oldukça katkı sağlıyor. Bizim şirketimizin büyüklüğü 700 civarında bir çalışanımız var ve projelerimizin birçoğunu da iç kaynaklarla gerçekleştiriyoruz. Bu da demek oluyor ki iç kaynaklarımızı doğru yönetmemiz lazım. Hem değerli kaynaklarımızı, stratejilerimizi geliştirirken ve projelerimizi, hedeflerimize ulaşmayı sağlarken kullanmamız gerekiyor. Hem de operasyonel işlerin verimliliğini sağlamamız gerekiyor. Engine bize burada hem proje yapabilme kapasitemizi gösteriyor, hem de talep, operasyon veya her şirketin kendi kategorizasyonda farklı olacaksa bu alanlarda bir katkısı oluyor. Genel resmi, büyük resmi görmemizi sağlıyor aslında. Aslında planlamayı siz eskiden yıllık yapıyordunuz. Şu anda bildiğim kadarıyla daha aylık revizeler geliyor. Çünkü planlama aslında yaşayan bir organizma ve sürekli değişime uğruyor. Bu bir talep iptal edilebiliyor, değişiklikler oluyor, regülasyonlar oluyor. Bu tip şeyler aslında hızlıca adapte olmanız gerekiyor. Bu değişimlere adapte olurken Engine size ne tarz esneklikler sağlıyor? Burada aslında yine çok üzerinde değindiğimiz bir nokta. Bir plan yapıyoruz. O yaptığımız plan hiçbir zaman bu son halidir. Bu planı %100 uygulamamız gerekiyor demiyoruz. Bunu dememiz zaten doğru olmaz. O yüzden yaptığımız plandan ziyade o plana adapte olmak da çok önemli. Yıl içerisinde regülasyonlar gelebiliyor. Biz de şu an BDDK'ya tabi olarak çalışan bir kurumuz. Veya şirketin stratejik önceliklerinde değişim olabiliyor. Ya da yeni bir ürün piyasaya çıkaracağımız zaman o ürünle alakalı bir vizyonumuz olduğu için o alana kaymamız gerekebiliyor. Bu sayede de Engine'deki en önemli özellik senaryo yönetimi özelliği. Senaryo yönetiminde beyzanlar eşliğinde revizyonlar yapabiliyoruz. Ve oradaki ilk senaryomuzu sabit bırakıp bu projeleri alırsak etki ne olur, bu projeleri çıkarırsak yine etki ne olur, kaynak havuzu bazında etkileri görebiliyoruz. Ve yine bu alanda kaynak havuzlarını daha etkin nasıl yönetebiliriz? Engine kendisi de bir senaryo öneriyor. Aslında burada biz oldukça fazla simülasyon yapıyoruz. Ve bu simülasyonu yaparken proje yönetim ofisinin kararından ziyade kurumun kararıyla birlikte de ilerliyoruz. Farklı ekipleri de bu işin içine dahil ediyoruz. Ortak akıl yürüterek bu süreci işletiyoruz. Aslında sadece planlamayı yapan kişiler aynı noktada değil, bütün kurumu aslında bir beraber tutup aynı stratejiye koşma üzerinde bir etkisi olduğunu söylüyorsunuz diye özetleyebiliriz belki. Burada aslında sadece size değil, kuruma olan etkileri tam olarak size nasıl feedbackler geldi, size nasıl bir etkisi oluştu? Onlarla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. Ben proje kapasitemizden, hacmimizden bahsedeyim.
son 5 yıla baktığımızda biz senelik 85 tane proje yapıyoruz. Devam edenler oluyor, tamamlananlar oluyor. Ve bu 85 projenin içerisinde iptal projeler de oluyor. Örneğin işte yine son 5 seneden örnek vereyim. 13 tane projeyi iptal etmişiz. 12 tane projeyi de ek proje olarak almışız. Bu da bir değişim yönetimini getiriyor. Ve bu değişim yönetimini de yürütmek adına bize Engine şeffaf bir hem görsel sunuyor. Engine'in sunduğu raporlama araçlarında, gösterdiği ekranlarda aslında kullanım kolaylığı da sağlıyor. Özellikle biz aylık olarak genel müdür ve icra seviyesinde bir komite yapıyoruz. O komitelerde de Engine'in sunduğu datayı kullanıyoruz. Komitenin görmek istediği en önemli veri şu oluyor aslında. Bizim kaynaklarımız gerçekten verimli işlerde çalışıyor mu? Bu işte projeler olabilir. Dönem dönem projelerden ziyade operasyona vakit harcıyor olabiliriz. Engine'in sunduğu bu kategorizasyonla birlikte bu sorulara cevap vermemiz biraz daha rahat oluyor. Ve herkes aslında tek ekran üzerinde işbirliğiyle paydaşların hepsini tek yerde tutmuş oluyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim Betül Hanım. Peki sizin gibi birçok büyük kurum var ve planlamayla alakalı aslında hala manuel ilerleyen veya çeşitli zorluklar yaşayan firmalar var. Bunlara Engine'i önerseniz nasıl önerirdiniz? Onlarla ilgili bilgi alabiliriz. Biz 2019 yılından beri sizinle birlikte çalışıyoruz. Oldukça uzun bir süre geçti. Ben de 4 senedir KKB'deyim. Bu 2019 öncesinde gördüğüm bütün datalar şu an ortak alanlarımızda mevcut. O dataları incelediğimde Engine'in yaptığı her şeyi manuel olarak Excel'lerde yapıldığını gördüm. Ve burada aslında bizim PMO olarak baktığımızda iş yükümüzü çok dengeleyebildiğimiz bir alan haline geldi. PMO dışına çıkıp baktığımızda ise yine farklı iş birimlerinden gelen feedbacklerde de bize şu şekilde yorumlar geliyor. Farkındalık da bence yüksek bu alanda. Biz işte bu projeye değil, farklı bir projeye odaklanmamız gerekirse kaynaklarımızın etkinliği ne olur? Buradan oraya kaydırsak ne yapabiliriz? Şeklinde onlar da görmek istiyorlar. Ya da şu an bizim kurumda işleyen bu. Proje sayımız biraz daha dengeli bu sene. Ama geçtiğimiz sene bize 100 tane talep geldi. Devam eden projelerle birlikte 100 proje. Bu da KKB için aslında oldukça yüksek bir sayıydı, 100 proje. Orada da aslında Engine'le birlikte şuna baktık. 100 projenin hepsini alabilir miyiz? Alabiliyorsak havuzlarımızın dengesi ne olur? Veya alamıyorsak ama o 100 projenin hepsini yapmak istiyorsak bizim ihtiyacımız olan norm kadro nedir? Veya dışarıdan destek alacağımız miktar nedir? Onlara katkı sağlıyor. Özellikle Engine'i düşünen firmalar için şunu söyleyebilirim. Yine sınırlı bir kaynakları varsa ama proje sayıları, yapmak istedikleri işler yüksekse Engine'i ben öneririm hani bu açıdan. Aynı zamanda hani sadece proje odaklı bir alan olmadığı için biz o alanda mesela şeyi de tutuyoruz. Bir kaynak eğitime ne kadar zaman ayıracak onu da tutuyoruz. Veya o kaynağın izni ne kadar olacak onları da tutuyoruz. Bu yüzden aslında iş yükünü de dengeleyici bir sistem haline de gelmiş durumda. Aslında kapasite yönetimini de Engine'le beraber daha düzenli bir şekilde yapıyor oluyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim Betül Hanım. Hem değerli vaktinizi ayırdığınız için hem sorularımızı çok güzel şekilde cevapladığınız için. Çok Ben sağ olun teşekkür ederim. deyip